Uzaya her çıktığımızda aslında bir sonraki çıkışımızı biraz daha zorlaştırıyoruz desem. Kulağa garip geldiğinin farkındayım. Sonuçta uzaya çıkmak, medeniyetimizin geleceğe attığı en büyük adımlardan biri. Ama ya attığımız her adım farkında olmadan bizi kendi gezegenimize hapsediyorsa? Şu anda başımızın üzerinde saatte on binlerce kilometre hızla hareket eden milyonlarca enkaz parçası dünyanın etrafında dönüyor. Bunların büyük bir bölümünü göremiyoruz bile. Ama küçücük bir metal parçası bile dev bir roketi parçalayabilecek kadar büyük bir tehdit oluşturuyor. Daha da kötüsü bu parçalar birbirleriyle çarpıştıkça yenileri ortaya çıkıyor. Oluşan her yeni parçada başka çarpışmaları tetikliyor. Yani sorun zamanla küçülmüyor. Kendi kendini büyüten zincirleme bir reaksiyona dönüşüyor. Ve bunu biz yaptık. Uzayı keşfetmeye çalışırken farkında olmadan dünyanın etrafına dev bir mayın tarlası döşedik. Peki ya bir gün bu zincirleme çarpışmalar tamamen kontrolden çıkarsa? Yani Kessler sendromu gerçek olursa? Bu sorunun cevabını anlayabilmek için önce başımızı kaldırıp baktığımız o karanlık boşluğun hayatımızdaki yerini anlamamız gerekiyor. Burası alçak dünya yörüngesi. Dünyanın hemen üzerinde uzanan bu bölge, modern medeniyetin görünmeyen omurgası. Çoğumuz bunun farkında bile değiliz ama sabah telefondan baktığımız hava durumu, arabada kullandığımız GPS, bankacılık sistemleri, canlı yayınlar, internet trafiği ve küresel iletişimin büyük bir kısmı. Hepsi burada. Gezegenimizin etrafında sessizce dolaşan binlerce uydunun senkronize bir şekilde çalışmasıyla oluşuyor. Kısacası alçak dünya yörüngesi uzaydaki en yoğun kullandığımız bölge. Bütün uzay görevlerinin geçmek zorunda olduğu adeta gezegenimizi saran görünmez bir otoyol. Ancak bu otoyolu kullanmaya başladığımız ilk günden beri çok önemli bir gerçeği gözden kaçırdık. Uzaya gönderdiğimiz her roket, yörüngeye yerleştirdiğimiz her uydu ve geride bıraktığımız her parça bu koridoru biraz daha kalabalık hale getirdi. İlk başlarda bunun bir sorun olacağını kimse düşünmüyordu. Sonuçta uzay neredeyse sonsuzdu. Sadece birkaç parça enkaz nasıl bir tehlike oluşturabilirdi ki? Ama yıllar geçtikçe o küçük parçalar birikmeye başladı. Farkında olmadan çok tehlikeli bir eşiğe yaklaştık. Üstelik bu tehlikenin nedeni çoğu kişinin sandığının aksine uzayın küçüklüğü değil, kullandığımız bölgenin düşündüğümüzden çok daha dar olmasıydı. İnsanların çoğu uzay hakkında düşünürken basit bir mantık yürütür. Uzaya fırlatılan ve orada bırakılan her şey er ya da geç yer çekimine yenik düşer ve dünyaya geri döner. Oysa gerçek bunun tam tersi. Bir roketi uzaya göndermek, onu sadece yukarı doğru fırlatmaktan ibaret değildir. O roketin ve taşıdığı uydunun yörüngede kalabilmesi için yanlamasına devasa bir hıza ulaşması gerekir. Bu hız saatte yaklaşık 28 bin kilometre. İşte kırılma noktası tam da burası. Eğer bir cisim bu hıza ulaştıysa ve bulunduğu yükseklikteki atmosfer sürtünme yaratamayacak kadar ince ise onu yavaşlatacak neredeyse hiçbir şey kalmaz. Yerçekimi onu sürekli aşağı çeker ama sahip olduğu muazzam hız sayesinde cisim dünyaya düşmek yerine gezegenimizin etrafında dönmeye devam eder. Aslında cismi sürekli düşüyor gibi düşünebiliriz. Sadece dünyanın eğriliği de onun altından aynı hızla uzaklaştığı için yere hiçbir zaman ulaşamaz. Bu da demek oluyor ki yörüngede bıraktığımız bir nesne yıllarca, hatta bazı durumlarda yüzyıllarca dönmeye devam edebilir. İşte bu yüzden onlarca yıl boyunca gerçekleştirdiğimiz her başarılı uzay görevi arkasında yalnızca gurur verici başarı hikayeleri bırakmadı. Görevi biten boş yakıt tankları, fırlatma sırasında kopan metal parçaları, yıllar önce pilleri tükenmiş veya öylece bırakılmış uydular. Her yeni görev bu sessiz boşluğa biraz daha enkaz ekledi. Kafamızı kaldırıp baktığımızda göremesek de insanlık tarihinin en büyük, en kontrolsüz hurdalığı tam da başımızın üzerinde dönmeye devam ediyor. Çoğu insan bu hurdalığın içindeki en büyük tehlikeyi kontrolsüz şekilde dolaşan otobüs büyüklüğündeki uydular sanıyor. Ki böyle düşünmek oldukça doğal. Ama gerçek çok daha şaşırtıcı. Uzaydaki en ölümcül tehlike o dev uydular değil.
çıplak gözle fark etmenin bile neredeyse imkansız olduğu o küçük metal parçaları. Bir vida, civata, hatta sadece birkaç milimetre büyüklüğündeki boya kalıntıları. Bunun sebebi ise biraz önce bahsettiğimiz o inanılmaz yörünge hızı. Bu parçalar saatte yaklaşık 30 bin kilometre hızla hareket ediyor. Bu rakam kulağa yalnızca büyük bir sayı gibi gelebilir. O yüzden şöyle düşünün. Bu hız ses hızının yaklaşık 25 katı. Yani yörüngede başıboş dolaşan küçücük bir vida, dünyadaki bir tüfekten çıkan mermiden yaklaşık 10 kat daha hızlı hareket ediyor. Şimdi bezelye büyüklüğünde bir metal parçası hayal edin. Elinizde tuttuğunuzda hiçbir tehlike oluşturamayacak kadar küçük. Ama aynı parça bu hızla bir uyduya çarptığında artık sıradan bir metal parçası değildir. Çarpışma anında ortaya çıkan enerji o kadar büyük olur ki adeta küçük bir patlama yaşanır. Uydu gövdesi parçalanır. Yüzlerce, hatta binlerce yeni enkaz parçası ortaya çıkar ve milyonlarca dolarlık bir görev sadece birkaç salise içinde sona erebilir. İşte bu yüzden yörüngede dolaşan milyonlarca küçük parça aslında masum birer uzay çöpü değiller. Her biri her an hedefini bekleyen kontrolsüz bir şarapnel parçası gibi hareket ediyor. Üstelik bunun etkilerini görmeye çoktan başladık. Bugün bazı uydular işte bu küçücük parçalar yüzünden görevlerini tamamlayamadan devre dışı kalıyor. Fakat yaşanılabilecek en büyük felaket bunlar değil. Asıl tehlike bu parçaların sayısı belirli bir noktayı geçtiğinde ortaya çıkıyor. Tam bu noktada bilim insanı Donald Kessler'in yıllar önce ortaya koyduğu o ürkütücü senaryo devreye giriyor. Bugün buna Kessler sendromu deniyor. Patlamayla etrafa saçılan bu yeni ve başıboş parçalar aynı hızla yörüngedeki diğer uydulara çarpar. Onlar da parçalanarak kendi enkazlarını yaratır. Her yeni çarpışma bir sonraki çarpışmayı doğurur. Tıpkı domino taşları gibi. Zincirleme reaksiyon giderek hızlanır ve sonunda kendi kendini besleyen bir döngüye dönüşebilir. İşte bilim insanlarının yıllardır endişeyle üzerinde durduğu senaryo tam olarak bu. İşin en ürkütücü yanıysa, eğer böyle bir süreç gerçekten başlarsa, felaket filmlerinde gördüğümüz gibi tek bir gecede yaşanmayacak. Her şey neredeyse fark edilemeyecek kadar sessiz olacak. Önce bir uydu parçalanacak, sonra birkaç tane daha. Her çarpışma binlerce yeni enkaz oluşturacak ve bu parçalar başka uydulara çarparak zincirleme reaksiyonu biraz daha büyütecek. Bir noktadan sonraysa en kritik eşik aşılmış olacak. Artık yeni roketler fırlatmamıza ya da yörüngeye yeni enkaz bırakmamıza bile gerek kalmayacak. Çünkü sistem kendi kendine çalışmaya başlayacak ve her yeni çarpışma bir sonrakinin nedeni olacak. Bilim insanlarını asıl endişelendiren de tam olarak bu. Eğer böyle bir şey gerçekleşirse onu durdurmak ya da yörüngeyi eski güvenli haline döndürmek son derece zor olabilir. Biz aşağıda günlük hayatımıza devam ederken başımızın yüzlerce kilometre üzerinde sessizce büyüyen bir enkaz fırtınası oluşuyor olabilir. Ve biz bunun farkına vardığımızda yıldızlara açılan kapıyı yeniden güvenli hale getirmek için geç kalmış bile olabiliriz. Peki bütün bunlar sadece bilim insanlarının ortaya attığı karamsar birkaç senaryodan ibaret olamaz mı? Ne yazık ki hayır. Aslında bu zincirleme reaksiyonun ilk işaretlerini yıllar önce görmeye başladık. Takvimler 2007 yılını gösterdiğinde Çin görevini tamamlamış eski bir meteoroloji uydusunu bir füze testi sırasında yörüngede vurdu. Saniyeler içinde binlerce takip edilebilir enkaz parçası ve sayısız daha küçük parça uzaya saçıldı. Üstelik bu parçaların önemli bir bölümü bugün hala dünyanın etrafında dönmeye devam ediyor. Aradan sadece 2 yıl geçmişken bu kez kasıtlı bir test değil, gerçek bir kaza yaşandı. 2009 yılında aktif olarak görev yapan Amerikan Iridium 33 uydusuyla kullanım ömrü tamamlanmış Rus Kozmos 2251 uydusu yörüngede kafa kafaya çarpıştı. Sonuç yine değişmedi. Bir anda binlerce yeni enkaz parçası daha alçak dünya yörüngesine yayıldı. Bu iki olay, bilim insanlarının yıllardır dile getirdiği endişelerin yalnızca teoriden ibaret olmadığını açıkça gösterdi. Bugün tam anlamıyla kontrolden çıkmış bir Kessler sendromu yaşamıyoruz.
Ama gökyüzü her geçen yıl biraz daha kalabalıklaşıyor. Bir zamanlar yörüngede sadece birkaç yüz uydu vardı. Bugünse binlercesi aynı yörüngeyi paylaşıyor ve her yıl bunlara yenileri ekleniyor. Özellikle de dev uydu takım yıldızlarının yaygınlaşmasıyla birlikte alçak dünya yörüngesi tarihindeki en yoğun dönemlerinden birini yaşıyor. Tabii ki de bütün bunlar Kessler sendromunun kaçınılmaz olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü bilim insanları ve uzay ajansları yıllardır bu sorunu sadece izlemekle yetinmiyor. Aksine dünyanın etrafında biriken bu enkazı temizleyebilmek için birbirinden ilginç teknolojiler geliştiriliyor. Üstelik ortaya atılan fikirler kulağa adeta bilim kurgu filmi gibi geliyor. Bazı projelerde görevini tamamlamış uyduları yakalamak için robotik kollar geliştiriliyor. Bazılarındaysa uzayda başıboş dolaşan büyük enkazları toplamak amacıyla dev ağlar ve hatta zıpkın benzeri sistemler test ediliyor. Daha da ilginci, güçlü lazerlerle bu parçaları doğrudan yok etmek yerine yörüngelerini çok küçük miktarlarda değiştirerek zamanla dünya atmosferine yönlendirmeyi hedefleyen teknolojiler üzerinde çalışılıyor. Elbette çözüm sadece eski çöpleri toplamak da değil. Artık yeni nesil uydular da görevleri sona erdiğinde yörüngede sonsuza kadar kalmasın diye tasarlanıyor. Yakıtlarını kullanarak kontrollü şekilde atmosfere girip yanmaları ya da daha güvenli yörüngelere çekilmeleri hedefleniyor. Bunun yanında da ülkeler uzay trafiğini daha güvenli hale getirecek ortak kurallar geliştirmek için birlikte çalışıyor. Elbette bunların hiçbiri tek başına mucizevi bir çözüm değil. Ama hepsinin amacı aynı. Yıldızlara açılan yolu kendi ellerimizle kapatmamak. Çünkü uzayın geleceği yalnızca yeni roketler inşa edebilmemize değil, aynı zamanda geride bıraktığımız izleri temizleyebilecek kadar sorumluluk sahibi olmamıza da bağlı. Ama belki de ilk kez yıldızlara uzanan yolun önündeki en büyük engel ne dev bir asteroid olacak ne de fizik kuralları. Bizi durduracak olan şey kendi ellerimizle uzaya bıraktığımız izler olabilir.